Yapay Zeka Merkezi programımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. Her hafta Cuma olduğu gibi bu Cuma'da aslında sizlerle birlikte oldukça keyifli bir yayın gerçekleştireceğiz. Çok değerli, çok gurur duyduğum bir konu bugün benimle birlikte Yapay Zeka Merkezi'nde bugün nefis bir konukla yapay zekayı konuşacağız. Kendisi hem uzun yıllardır akademiye kaynak üretmiş, teknolojide bir bilim kadını hem de bir aynı zamanda teknoloji girişimcisi, Tazi AI kurucusu Profesör Doktor Zehra Çataltepe bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi heyecanlıyım. Hakikaten hem başarılı işlere imza atıyorsunuz bu anlamda ve teknolojide aslında çok da alışık olmadığımız başarılar ve bir kadından bu başarının geliyor olması benim için bu programın ayrıca özel bir değerde üretiyor, onu söylemek isterim. Özellikle akademiden iş hayatına uzanan bir Zehra Çataltepe'yi dinlemek isterim sizden. Bilimi nasıldı? Teknolojinin şimdiki işiyle bağlantıyı nasıl kurdunuz? Bu link nasıl edinildi hocam? Ne dersiniz? Tabii memnuniyetle. Öncelikle bütün işler ekip işi biliyorsunuz. Dolayısıyla evet ben bir kadınım ama yani bir kadın liderim ama tabii ki Tazi'de kurucu ortağım olmak üzere Tanju ve ayrıca bütün ekibimizin her şeyde emeği var. O yüzden onları ilk başta söylemek lazım. Sadece Tazi'deki ekip değil, yatırımcılarımız, müşterilerimiz, herkesin aslında emeği var. Elde edilen başarılarda hatalar varsa tabii hataların hepsini ben üzerime almak zorundayım. Aslında ben yapay zekayla 30 yıldan daha fazladır uğraşıyorum. Öyle mi? Büyük bir keyifle. Biz daha henüz farkında değilken siz o Evet. alanın içerisindeydiniz Evet, zaten. o zaman bu kadar ünlü ya da meşhur değildi. Aslında iş şeyle başladı. Ben nasıl insanların yaptığı işleri kolaylaştıracak bir yapay zeka nasıl üretebilirim diye ta üniversitenin son yıllarında başlayan bir hevesti. Doktoramı Caltech'ten aldım. Oradaki konu aslında birkaç şey var hani yolculuk içerisindeki şu andaki durumumuzu etkileyen. Caltech'teki doktora konum eğer veri çok fazla değilse ek bilgilerle biz yapay zeka sistemleri nasıl eğitebiliriz üzerineydi. Sonra Siemens Corporate Research'te çalıştım. Makine mühendislerinin yapay zeka sistemlerinde tasarımdan eğitilmesine, monitör edilmesine kadar dahil olmasını sağlayabildik ve çok başarılı bir proje oldu. Sonra arkasından İTÜ'de hocalık var. Birçok araştırma projesi, projelerin de genellikle konuları nasıl yapay zeka sistemlerini kuvvetli hale getirebiliriz. Yani her türlü şeyden etkilenmeyecek, hani robust, gürbüz hale gelebilirler. Bir de nasıl en basit halde yapabiliriz bu sistemleri? Çünkü çok karmaşık olan sistemler çok da çabuk kırılırlar bildiğiniz gibi. İTÜ'deki çalışmalar ve birçok işte danışmanlıklar, projeler, Ar-Ge projeleri, Avrupa Birliği, TÜBİTAK projeleri vardı. Bunların hepsinde genel konular yapay zeka sistemlerinin daha güçlü hale getirilmesi, bir de insanlardan da öğrenmesi, birbirlerinden de öğrenmesi üzerineydi. Yaklaşık işte 100'den fazla makale, 18 tane patent, kaç tane olduğunu bile hatırlamadığım projeden sonra bir gün Tanju aslında eşim ve kurucu ortağım. Tanju dedi ki çok fazla sayıda biz projeler işte sen yapıyorsun. Evet biz de orada çalıştığı her yerde yapay zeka ile ilgili şeyler düşünüyordu, yapıyordu. Dedik ki biz bunu bir ürün haline getirmeliyiz ki herkes kolay yapsın. Hani yapay zeka yapmak bir proje olmasın. Bir de yapay zeka ürünlerinin her değişiminin ayrı bir projelenmesi gerektiğini fark ettik. Kendi kendine öğrenen, hem datadan hem insandan öğrenen sistemler geliştirelim hevesiyle aslında Tazi'yi kurduk. Bu yolculukta işte 2015 ile 2021 arasında bir araştırma geliştirme safhası var. Orada hem sürekli öğrenen, insanları kendine açıklayan, iş insanlarına, veri bilimcilerine sadece değil ve onlardan da öğrenen, hem sürekli olarak datadan hem de insanların geri bildirimlerinden öğrenen sistemler tasarladık. En sonunda 7 tane patent başvurumuz oldu, 2 tanesi onaylandı. Gartner bizi 31 tane raporda responsible ve adaptive AI hem sorumluluk sahibi hem de değişikliklere uyabilen AI seçti.
Cool Vendor olduk. Magic Quadrant Cloud AI Developer Services'da Honorable Mention'da yer aldık. Bunların hepsi aslında aşılanabilir olmak, API'larla ulaşılabilir olmak. Daha sonra sohbetimizde de konuşacağız inşallah. Tazi'nin bugününde çok önemli etkenler oldu. Harika. En sonunda şu anda finans sektöründe özellikle müşterilerimiz var. Etkin bir şekilde, etkin bir şekilde orada rol onların alıyorsunuz. büyümelerine, datalarını, müşterilerini daha iyi anlayıp şirketlerini kontrol edebilmelerini sağlıyoruz müşterilerimizin şu anda. Peki hocam, şimdi Tazi ne yapıyor diye soracak olursam, hakikaten çok önemli girişimden bahsediyorsunuz. İş değeri, nasıl bir iş değeri yaratıyor Tazi? Tabii. Şu andaki fokus noktamız dediğim gibi müşterinin karşısında olan ekipler. Satış, pazarlama, müşteri destek, müşteriye çağrı merkezinden ulaşan personeller. Bunların hepsi sürekli değişen ortamların karşısında değer üretmek zorundalar. Ve sürekli değişen bir işin yanındaki yapay zekanın da sürekli değişiyor olması lazım. Tazi'nin ürettiği değer bu ekiplerin her birisine müşteri sadakati çözümü dediğimiz bir sunum sunuyoruz. Bu çözüm şeyle başlıyor, 360 derece müşterilerin iletişiminden başlıyor. İletişimdeki konular, duygu durumu, şikayet olup olmadığı, değişiklik olup olmadığı iletişimin farklı yerlerinde bunları anında gözlemleyebileceğiniz, tahmin edebileceğiniz üretken yapay zeka sistemleri kuruyoruz. Onunla kalmıyoruz. Aynı zamanda diyoruz ki evet, bu müşteri iletişim devam ediyor. Müşteriler gitmeden önce, churn etmeden önce zaten bir takım sinyaller veriyorlar. Hani müşterinin size gelmesinin sebebi sizin ürününüzü beğendiği için, ama ya işte uygulamanızda bir takım sıkıntılar oluyor, ya verdiğiniz ürünler yeterince kompetitif olmuyor, ya işte çağrı merkezinizde veya başka yerlerdeki müşteri hizmetinden memnun kalmıyorlar. Müşteri aslında yavaş yavaş bir sızlamalar veriyor gitmeden önce. Müşterinin mutluluğunu da anlayabildiğimiz bir sistem kuruyoruz. Sonra da onu diğer işleri etkileyecek işte tutunmadır, büyümedir, risktir, karlı olmadır gibi farklı yapay zekayı tahmin edilen modellere bağlıyoruz. Üretilen değer ne? Müşterilerimiz 10 milyonlarca dolar değer kazanabiliyorlar. 10 milyonlarca. 10 milyonlarca. Güzel. Evet. Ve bu değer yani son 3-4 senedir özellikle karşımıza çıkıyor ve ben de hakikaten gurur duyuyorum. Çünkü mesele şey geliyor. Yani yapay zeka yapacağım mı yapmayacağım mı değil de mesele yapmadığım zaman neyi kaybediyorum acaba ya geliyor. Dolayısıyla şu anda eminim her şirkette yapay zeka veya üretken yapay zekayla müşterinin hareketleri bağlamında adreslenebilecek birçok problem var. Bu problemlerin çok hızlı bir şekilde çözülmesi de mümkün. Dolayısıyla o zaman herkesin şey düşünmesi lazım. Acaba neyi ben şu anda yapmıyorum? Yapmıyorum. Değil mi? Ona Doğru. bakması lazım. Kesinlikle bir yarış halindeyiz. Peki şimdi burada aslında Tazi'nin de baktığımız zaman işlerin en kritik kaldıraçına bakıyoruz. Teknoloji ve yapay zeka. İşte nasıl bir teknolojik bir değer aynı zamanda yaratıyor Tazi? Mesela yapay zeka kritik varlıklarınızdan biriydi. Şimdi bakıyorsunuz üretken yapay zeka var masada. Dolayısıyla yapay zekadaki bu hızlı gelişmelerle birlikte sizin de keza vaat ettiğiniz çözümler nasıl etkileniyor? Biz hep teknoloji şirketiydik. Yani o yüzden üretken yapay zekada bizim her zaman hani kullandığımız şeylerin arasında katılmış oldu aslında. Üretken yapay zekayı özellikle bu müşteri iletişiminde, 360 derece müşteri iletişiminde modellerin kurulması ve iş insanlarının bu süreçlere dahil edilmesi üretken yapay zeka ile çok kolay hale geldi. Ve model dediğimiz şey aslında bir promptlar zinciri ve onlara bakıp ayrıca geri bildirimleri de alıp şu anda biz modelleri tam ihtiyaçlara cevap verebilecek bir hale çok kısa bir sürede getirebiliyoruz. Ama aynı zamanda da modeller sürekli olarak da olan verilerden öğrenebiliyorlar. Bu üretken yapay zeka babında. Normal yapay zekada
üretken yapay zeka ile aslında eğitim verisi ihtiyaçlarını sıfıra bile indirebildiğimizi gördük. Normalde bir yapay zeka sistemi kurduğunuz zaman ne yapıyorduk? Eskiden diyorduk ki getirin bize 1 yıllık 2 yıllık datanızı, ondan sonra öğrenelim. Şimdi datayı toplayana kadar olan süreçte çok zaman kaybediliyordu. Üretken yapay zeka ile biz diyoruz ki neyi tahmin etmek istiyorsunuz ve biraz bir tarif edin, nasıl tahmin ediyorsunuz? Normalde mesela müşterinin erimesi, tutunması sizin için nedir? Peki elinizdeki veriniz ne? Hangi veri üzerine tahmin etmek istiyorsunuz? Yani geçmişe değil, bu ana ve geleceğe bakarak neyi yapmak istiyorsunuz? Üretken yapay zeka ile hiç eğitim verisi kullanmadan, yani ben de sonuçları aldıkça çok şaşırıyorum. Böyle 5-10 arasında tarif eden, hani sanki Arif'e tarif ediyormuşsunuz gibi tarif ettiğiniz, sonra da olan verinize, ama içerisinde etiketli müşteri gitti geldi demenize bile gerek yok, olan verinizin tahminini yapabilen ilk sistemler oluşturabiliyoruz. %70-75 başarıyla bu sistemler çalışmaya başlıyorlar. O zaman iş insanları şey demek zorunda değiller. İşte bu eğitim verisini toplayana kadar hiçbir şey bilmeyeceğim, hiçbir şey göremeyeceğim değil. 70-75'lik bir performans gösteren sistemin aslında size bu çözümden ne değer elde edilebilir, hangi aksiyonlar alabilirim konusunda o kadar çok faydası oluyor ki hemen yapay zekanın değerinden bahsetmeye başlayabiliyoruz. Sonra bu sistemler gelen verilerle öğrenmeye devam ediyorlar. Son olarak da yapay zekada agentlar çok rağbette şu anda. Biz agentları 2 türlü kullanıyoruz. Bir, iş süreçlerini parçalara ayırıp bütün iş sürecinin hepsini bir tane büyük yapay zeka, büyük el eleme öğretmek yerine diyoruz ki bunu parçalara bölelim. Her parçayı AI veya yapay zeka ve onların kompozitleri çözsünler ve bunları da insanlar gözlemlesinler. Çünkü yapay zekanın her zaman güvenilir olması lazım. İş süreçlerini parçalara bölmekte agentların, agentic workflows'un çok faydalı olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da Tazi zaten bir platform. Yapay zeka üretme sürecinde biz parçalara zaten bölmüştük ve her şey API'lerle çağrılabiliyor. Güzel. Dolayısıyla hem iş süreçleri hem de yapay zeka süreçleri her biri ayrı ayrı takip edilebilen, kontrol edilebilen ve bir şey sıkıntı da olursa da çözülebilen parçalar haline gelmiş oluyor. Yani özellikle müşteri veri tabanı yoğun, yine müşteri diyaloğu aktif bir tabanda iş yapıyorsunuz, evet, anladığım kadarıyla. Evet. Hizmet verdiğiniz finans sektörü, özellikle çok yoğun bir müşteri hareketi var orada da. Evet. Hangi tür müşteri hareketlerini izleyebiliyor Tazi? Mesela Covid oldu diyelim. Evet. Herkesin bir müşterileri ya gitti ya da çok fazla rağbet oldu. Doğru. O zaman müşteri erime modelleriyle biz %8, %15 müşteri erimesini azaltabildik. Ama müşteri erimesi sadece tek başına yeterli değil. Belki size gelen müşteriler çok riskli müşteriler veya aslında sizin ürününüzü kullanamayacak olan müşteriler. Biz müşteri erimesinin yanına karlılık modellerini de ekledik. Ve müşterilerimizin hem büyümelerini hem de karlı bir şekilde büyümelerini sağlayabilmiş olduk. Son olarak da müşterilerinize pazarlama yapıyorsunuz. Pazarlamayı yapacağınız yerlerdeki müşterilerin de hem erime potansiyeli yüksek ama çok değerli olan müşterileri hedefleyebilecek şekilde olmasını sağladık. Dolayısıyla hem müşteri erimesi hem müşterilerden gelen mutluluk ya da mutsuzluk sinyallerinin alınması ama bir yandan da pazarlama ve müşteriyle iletişimi emeklerinin nereye gideceği konusunda da çok büyük faydamız oldu müşterilerimize. Yani şimdi söz konusu elbette veri olunca yine verinin de akıllı anlamlandırılmasından işin farklı noktalarında gerçekleşebilecek yine potansiyel bir büyüme fırsatı da var şirketler açısından ki bu hedeflenen ve istenen şeydir. Aslında kastım şu, yani müşteri veriyle birlikte bir çözüm talebiyle gelir ve şirket belki oradaki çalışma içinde yine farklı bir potansiyel alanda büyüme fırsatı da yaratabilir. İşte burada bunu görebiliyor mu mesela Tazi'nin sistemleri? Kesinlikle. Çok güzel bir soru oldu bu. Şimdi biz bir platform olarak başladık. Dedik ki biz önce
bu yapay zeka ve şu anda da işte üretken yapay zeka sistemlerinin üretilebileceği bir fabrika olsun Doğru. Tazi. Hep onunla başladık. Fakat her şeyi aynı anda yapamayız biz. Sonuç olarak hala bir startup scale-up'ız. Finansta müşterinin karşısındaki ekiplerin problemlerini çözmeye şu anda yoğunlaştık. Bizim müşterilerimiz genellikle bir problemle başlıyorlar. O problemin seçimi çok önemli. Değeri olan bir problem olması lazım ve çözülebilecek bir problem olması lazım. Çözülüp çözülemeyeceğini zaten çok hızlı bir şekilde görebiliyor müşterilerimiz. Birkaç hafta, bazen birkaç gün içerisinde modeller ayağa kalkabiliyor ve değer olup olmadığı anlaşılabiliyor. Ama daha sonraki aşamada insanlar yapay zekanın kendilerine bir adım gelebildiğini ve ihtiyaçlarını terzi işi gibi görebildiğini gördükleri zaman hemen kafalarında benim aslında bekleyen 10 tane 15 tane başka problemim var. Bunları nasıl çözebilirim oluyor. Ve müşteri toplantılarımızda benim en çok hoşuma giden şey müşterideki güveni. Ben Tazi'de istersem yeni bir şey eklemek istersem ekleyebilirim. Yani modelimi değiştirebilirim. Veya yeni bir problem çözmek istersem bunu çok kısa sürede çözebilirim. Genellikle müşterimizde şunu görüyoruz. İlk problemi çözerken ekipleri ve verileri insanların zaten bir yoluna giriyor. Bir sonraki problemi çözmek genellikle çok daha kolay hale geliyor. Ve platformda bizim müşterilerimize verdiğimiz eğitim sayesinde ve platformun kolay kullanımı sayesinde müşterilerimizin aslında yeni istedikleri birçok use case'i çözme şansları var. Ve bunu çok kısa sürede yapabiliyorlar. Hem eğitim sayesinde hem Tazi'nin birçok onlarca hatta belki yüzlerce bizim use case tecrübemiz var şu ana kadarki hayatımızda. Ve kendileri bir şey yapabilecek halde oldukları için yapay zeka çok kısa sürede ayağa kaldırabiliyorlar. Bir de son olarak hani bence şunu herkesin kabul etmesi lazım. Yapay zeka sistemleri şirketlerin çok içinde olan şeyler. Şey gibi düşünün, sanki yeni bir stajyer almışsınız ama çok kabiliyetli ve hiç yorulmayan bir stajyer. Bu stajyere ben ne verebilirim, ne iş verebilirim ki bana değer üretsin ve sürekli öğrenebilen bir stajyer yapay zeka şu anda. Dolayısıyla bu stajyerin işin önüne iş verebilirseniz ve takip edebilirsiniz. Tabii ki bir sürü yeni use case yaratabilirsiniz. Aslında çok önemli bir nokta ama bir de bilinmezlik var hocam, öyle değil mi? Yani çünkü şirketlere bakıyorsunuz, evet yapay zeka ile birlikte iş yapmaya eğilimli ve istekli. Merak ediyor, kurcalıyor. Fakat etkin bir şekilde nereden başlayacağını da bilmiyor. Dolayısıyla daha net değil bu konuda. Siz yıllardır bu alanda teknoloji üreten ve iş üreten biri olarak aslında sormak isterim, şirketlere ne önerirsiniz? Çok önce yapay zeka bir C-level işidir en başında. Eğer CEO'dan başlamak üzere herkes bu işe gönül koymamışsa yapay zeka çalışmaz. İkincisi, eğer şirketinizde yeterince açıklık yoksa, insanlar hata yapmaktan korkuyorsa yapay zekanın da başarılı olması ihtimali çok fazla değil aslında. Çünkü yapay zeka sistemleri her zaman gelişme halinde, büyüme halinde olan şeyler. Ben müşterimle ilgili işte erimeyi durduracağım dediğiniz zaman kafanızda bir hedef var. Ama ilk modelleri gördüğünüz zaman diyorsunuz ki bir dakika aslında ben erimeyi şöyle tarif ediyordum ama böyle tarif etmek istiyorum şu anda. Dolayısıyla her zaman agile, her zaman değişmeye yatkın olmanız gerekiyor şirket olarak ve hataları kaldırabiliyor olmanız gerekiyor. Ama yapay zeka sistemlerinin hatalarını azaltmanız da gerekiyor. Onu azaltmanın aslında yolları var. Onlardan da bahsedebiliriz eğer vakit varsa. Yani şunu aslında söylemek lazım. Yani özellikle yönetim kadrosunu mesela dikkatimi çekti. Burada C-Level'ın karar verme süreçlerinden bahsettiniz. Şimdi şirketi yönetmek riski aynı zamanda yani şirketi yönetmek, evet, riski de yönetmek ve dolayısıyla ne tür riskler var yapay zeka entegrasyonunda ya da siz nasıl önlemler alıyorsunuz bu riskli süreçte? Çok yine güzel bir soru. Avrupa Birliği'nin Alt AI diye bir standartları var. Aslında Alt AI'da ki bir takım şeyler ve verinin nereye gideceğiyle alakalı bir takım şeylere baktığınız zaman aslında ikisini birleştirince gayet de güvenli sistemler oluşturabiliyorsunuz. Alt AI'nin söylediği 3 tane konu var. Diyor ki yapay zeka sistemlerinde insanlar, İngilizcesini söyleyeceğim çünkü Türkçesini çevirmem biraz zor olabilecek. In the loop mu? On the loop mu, in the command mi? Yani human in the loop, human in the loop, human on the loop, human in command. Bu şu demek.
Yapay zeka sisteminde human in the loop olması en son kararı bir insanın vermesi demek. Mesela müşteriyle iletişime geçmenizle ilgili riski olan müşterileriniz var. Çok da değerli olanlarla hemen iletişime geçmek istiyorsunuz ama iletişime geçip geçmeyeceğinize bir insan olarak siz karar veriyorsunuz. Bu human in the loop. İkincisi human on the loop. Yapay zeka sistemlerinin tasarımını ve monitör edilmesini insanların yapıyor olması demek. En sonunda human in command'de yapay zeka sistemini isterse insanların kapatabiliyor olması demek. Bu riskleri çok azaltan bir tasarım. Datanın nerede olduğu çok önemli bir faktör. Sadece herkes zannediyor ki işte ben müşterimin telefon numarasını, ismini, yani bu PII dediğimiz hani hassas verileri dışarıya çıkarmamak yeterlidir. Doğru. Yeterli değil. Sadece regülasyonlardan dolayı olan evet sorumluluklarınız var ama onun yanında insanların datalarını bir sürü bizim müşterimiz dışarı hiç çıkartmak istemiyorlar ve biz onlara diyoruz ki Tazi sizin sistemlerinizin içerisine gelebilir. Siz hiçbir verinizi dışarıya çıkarmak zorunda değilsiniz. LLM'lerin lokal hallerini, açık kaynaklı hallerini kullanıyoruz ve özellikle daha önce bahsettiğim gibi eğer işi parçalara bölerseniz, hani agentic workflow dediğimiz şeylere bakarsanız, o zaman Llama 3 gibi modellerde aslında verilen iş çok iyi tarif edilmişse Doğru. GPT-4 gibi size çok iyi performans verebiliyor. Dolayısıyla riskleri azaltmak mümkün ama iyi tasarım yapmanız lazım. Müthiş. Hocam ben doyamadım. Umarım bir başka programda daha da ayrıntılarını konuşuruz ki özellikle siz Amerika'da yoğun da bir pazarınız var. Onun ayrıntılarına giremedim çünkü sürem de yetişmedi. Dolayısıyla o Amerika'daki pazardaki ayrıntılarını bir başka programda mutlaka konuşalım derim. Evet efendim, Yapay Zeka Merkezi'nde bu haftada Tazi AI kurucusu Profesör Doktor Zehra Çataltepe'yi ağırladık hocamızla beraber. Teknoloji hem teknoloji girişimcisi hem de aynı zamanda iyi de bir bilim insanı. Detayları konuşmuş olduk. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.